Herkese merhaba. Bu videomuzda JavaScript dizi metodlarını inceleyeceğiz. Eleman ekleme ve kaldırma bölümüne bakacağız arkadaşlar. Bunun için en çok kullanılan 5 tane metodu e, aldım. Push, unshift, pop, shift ve splice. Push ile başlayalım. Bir dizi oluşturalım. Dizimizi konsola yazdıralım. Başlangıç değeri olarak 1, 2, 3 verdik. Buna ayrıca initial value da deniyor. Dizimize bir eleman ekleyelim. Push ile dizinin sonuna bir eleman ekleriz. 4 ekleyelim. Bunu da tekrar konsola yazdıralım. Gördüğünüz gibi 4'ü ekledi. Birden fazla eleman da ekleyebiliyoruz. Array nokta push 5, 6, 7 diyelim. Ve bunu da konsola yazdıralım. Gördüğünüz gibi 5, 6 ve 7'yi de ekledi. Önce 4'ü, sonra 5, 6 ve 7'yi ekledi. Unshift ile dizinin başına eleman ekleyebiliyoruz. Push sonuna ekliyordu. Biz başına da ekleyebiliriz arkadaşlar. Burayı yarım satır yapalım. Bundan sonraki tüm yayınlarda, videolarda bu örnekleri sizlerle dosya olarak paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden birazcık daha düzenli yazmaya gayret edeceğim. Push örnekleri diyelim. Şimdi dizimizi tekrar oluşturalım. Var. Array. Başına eleman ekleyeceğimiz için buna da 4, 5, 6 diyebiliriz. Array nokta unshift. Mesela 3 ekleyelim. Bunu da konsola yazdıralım. 4, 5, 6 vardı zaten. 3'ü de başına ekledik. Birden fazla da ekleyebiliyoruz. Array nokta unshift. 3'ü eklemiştik zaten. 1 ve 2 diyelim. Bunu da konsola yazdıralım. 1, 2, 3 ve 4, 5, 6. Önce 3'ü ekledik. Şurada. Daha sonra 1 ve 2'yi de ekledik arkadaşlar. Bunu da yine yarım satır yapalım. Unshift örnekleri diyelim. Pop dizinin son elemanını siliyor arkadaşlar. Bir dizi oluşturalım gene. 1, 2 ve 3 diyelim. Array nokta pop console log array. Hatta işlemden öncekini de görelim. 1, 2, 3 dizimizin başlangıç değeri. Daha sonra pop metoduyla son elemanını sildik. 1 ve 2 kaldı elimizde. Bu arada pop bize bir değer döndürür. Çıkarttığı elemanı, yani son elemanı bize döndürür. Var item diyelim. Bunu da konsola yazdırabiliriz. Console log item bize 3'ü döndürmesini, return etmesini bekliyoruz. Onu da buradaki değişken içerisinde tutacağız. Buradan döndürülen değer bu değişkene atanacak ve biz de konsola yazdırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3'ü buraya yazdırdı. 1 ve 2 kaldı. Yine burayı da yorum satırı yapalım. Hop örnekler diyelim. Shift ise dizinin ilk elemanını siler arkadaşlar. Var array 1, 2, 3 console log array. Burada initial value yazalım. Var item yine bize bu shift bir an unuttum. Bizim şeydeki gibi pop'taki gibi çıkarttığı elemanı return edecektir. Array nokta shift console log array
console log item satırları kapatalım. 1, 2, 3 bizim dizimizin initial değeri. Array shift yaptık. İlk elemanını bize return etti. Tabi burada ilk elemanı da sildi. Onu da şurada görebiliyoruz arkadaşlar. Yine burayı da shift örnekler olarak yazalım. Ve son olarak splice metodumuz var. Belirli bir konumdaki elemanı siler ya da oraya yeni eleman ekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunun örneklerini görelim. Önce silme işlemine bakalım. Var array 1, 2, 3 array nokta splice dediğimizde silme işlemine hangi indeksten başlayacağını ve kaç tane eleman sileceğini soruyor. Birinci indeksten başlasın diyelim ya da sıfırıncı diyelim. Yani ilk eleman, hatırlayacağınız gibi burada indeksler sıfırdan başlar. 1, 2 diye gider. Burada 3 eleman var. 0, 1, 2 şeklindedir. Bir tanesini silelim. Önce başlangıç değerini yazdıralım. Daha sonra silinmiş halini görelim. 1, 2, 3 ve 2, 3. Bu tabii ki çok anlaşılır olmamış olabilir. Birincisini diyelim. Yani şu elemandan başlayıp bir tane silmesini isteyelim. Dolayısıyla sadece bu elemanı yani 2'yi silmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi 2'yi sildi. 1 ve 3 kaldı. Ekleme işlemi de yapıyor arkadaşlar. Aynı işlemi burada birinci indeksten başlayıp bir tane sil demiştik. Şimdi onun yerine de bir tane ekleyelim. Bunu da şuraya yarım satır yapalım. Pardon, durduracak çıkarttığımız eleman. Bunun yerine de yine 2'yi string olarak dizi içerisine ekleyelim. Burada sildik. Burada 2'yi string olarak ekledik. Gördüğünüz gibi 1, 2 string olarak eklendi arkadaşlar. Tabi burada 3 de gitti. Çünkü şurada yine bir silme işlemi yaptık. Ve 0 yaparsak yani birinci şeyden başla, indeksten başla. Silme 2'yi ekle dersek 1, 2, 3 şeklinde burada ekler. Buraya 1 yazdığımız için sileceği kaç tane eleman sileceğini belirttiğimiz için 3'ü sildi. Nasıl oldu bu? 0, 1 indeksler. Birinci indeksten başlayıp bir tane sil dediğinizde burada önce 3'ü sildi. Şu işlemi gerçekleştirdi. Daha sonra bunun yerine, 3'ün yerine 2 string ifadesini eklemiş oldu. Ancak burayı 0 yaparsak hiçbir silme işlemi yapmadan direkt istediğimiz elemanı istediğimiz indekse ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Dizinin ekleme ve silme, kaldırma işlemleriyle ilgili en çok kullanılan metotlar bunlardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.